Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir file çanta modeli daha anlatacağım. Sizler tarafından istenilen bir modeldi. Videolarımı sizlerin istediği modeller üzerine çekiyorum. Bu modelimizde de kullandığımız malzemeleri hemen sayalım. Daha sonrasında yapım aşamalarını anlatalım. Sizler de zaten dikkat ettiyseniz çantamızı 4 farklı boyutta inciyle yapacağız. Aralarda farklı bir boncuk kullanacağız. Boncuk boyutlarım 16, 14, 12 ve 10 milim. İsterseniz bu boyutları 18, 16, 14, 12 şeklinde de ayarlayabilirsiniz. O şekilde yapanlar da var. Kullandığımız diğer boncuk ise boru boncuk olarak geçiyor. 18 milimlik. Bu boncuğun 2,5 santimlik olanları var. Yani 25 milimlik olanları var. Burguluları var. Normalde çanta onlardan yapılıyor. Ben piyasada bulamadığım için onları bulmak gerçekten zor. Bunları bulmak da zor. Bulabiliyorsanız diğerinden yapın. Bulamıyorsanız bu boncukla da kötü olmuyor tabii ki. Burgulular daha şık, daha değişik duruyor. Onu söyleyeyim. Misinanız esneme yapmayan 0,40 numara misina kullanacağız. Çünkü şu aradaki boncukların delikleri küçük arkadaşlar. Daha kalın misina o yüzden bunların arasından geçmiyor. Kesmek için makastan destek alacağız. Video sonrasında çantamızın boyutları ile ilgili, kullandığımız boncuk adetleriyle ilgili bilgiler veririm. Sizler de bu bilgiler ışığında çantanızın boyutunu kendiniz belirleyebilirsiniz. Yapımına geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. File çantamızın yapımına başlayabiliriz. İlk olarak misinamın ucundan şöyle 16 milimlik boncuğumu geçiriyorum. Ve 2 adet de boru boncuğumdan geçireceğim. Yine aynı misinaya 14 milimlik boncuğumu takıyorum. Devam ediyorum boncuk takmaya. Bir 2 adet daha boru boncuk takıyorum. Bakın misinanıza bu şekilde boncuk takacaksınız. Bir tane 16 milim, 2 tane boru boncuk, bir tane 14 milimlik, 2 tane boru boncuk takıp bunu misinamızın ortasına doğru çekiyorum. Misinamı çift taraflı kullanacağım. Misinamı ortalıyorum. Bakın misinamın uçlarını eşitledim. Şimdi burada şöyle göstereyim size. Olması gereken durum bu. Bunun için de ne yapmam gerekiyor? Şu iki boru boncuğumdan 16 milimlik tarafında olan misinayı geçireceğim. Misinalarımı karşılıklı çekiyorum. Ve çantamın sırasına başlamış oluyorum. Buradan bu tarafa doğru gideceğim. Misinalarım şu boru boncuklarda olacak. Tekrar boncuk takıyorum. Boncuklarımı şu şekilde taktım. 16 milimlik tarafına 16 milimlik boncuk takıyorum. 14 milimlik tarafına 14 milimlik boncuk takıyorum. Burada boru boncuklarınızı istediğiniz tarafa takabilirsiniz. Bu tarafa da takabilirsiniz. Bu tarafa da takabilirsiniz. Sorun değil. Sonuçta misinamız çaprazlama olarak boru boncuklarımızdan geçecek. Şu boru boncuk takmadığım misinamı boru boncuklarımın arasından geçiriyorum. Ters yönde geçiriyorum. Bakın karşılıklı çekiyorum. Ve ikinci sıramı da bu şekilde yapmış oluyorum. Şimdi tekrar boncuk takalım. Bu kez boru boncuklarımı 16 milimliğin tarafına taktım bakın. Amacım size hangi tarafa taktığınızın bir farkının olmadığını göstermek. Şimdi 16 milimliğimizi taktık. Bu tarafa da 14 milimliğimizi taktık. Yani büyükten küçüğe doğru gideceğiz. Biliyorsunuz sıralarımız o şekilde ilerliyor. Büyük tarafa büyük boncuk, küçük boncukların tarafına küçük boncuk takıyorum. Boru boncuklarımızı da 2 tane takıyorum. Herhangi bir tarafa da takabilirsiniz. Bu boru boncukları 3 tane de yapabilirsiniz. Daha araları biraz daha uzun olsun istiyorsanız üçlü de gidebilirsiniz. Fark etmez. Şimdi boru boncuklarımdan boru boncuk takmadığım misinayı ters tarafa doğru geçiriyorum. Ve çekiyorum. Buna çapraz yöntem deniliyor. Çaprazlama yöntem. Şöyle çektiğimde çapraz bir şekilde dikkat ederseniz zaten misinalarım çektiğimde yine aynı şekil oluşacak. Yani burada dediğim gibi bu boru boncukları ne tarafa taktığınızın inanın hiçbir önemi yok. Sıralarımız da bu şekilde ilerleyecek. Kurulumumuzu bu şekilde yapacağız. Yine boncuk takarak devam ediyorum. Büyük tarafa büyük boncuk, küçük tarafa küçük boncuk takıyorum. Boru boncuklarımı da herhangi bir tarafa takıyorum. Dördüncü sıram için hazırım. Boncuklarımın dizilişi bu şekilde. Karşı taraftaki misinayı geçiriyorum çapraz bir şekilde. 2 boru boncuğumdan da geçiriyorum. Karşılıklı çekiyorum.
Dördüncü sıram da hazır. 1, 2, 3, 4 sıra yaptık. Toplamda 12 sıra yapacağız. Şimdi 7 sıra daha yapalım. 11 sıra olsun. 12. sırayı beraber yapalım. Ben de biraz burayı hızlandırılmış yapayım. İşlemler aynı çünkü. Kurulum işlemleri büyük tarafa büyük boncuk, küçük tarafa küçük boncuk. Boru boncukları herhangi bir tarafa atıp misinanızı çapraz bir şekilde boru boncuğun içerisinden geçiriyorsunuz. Yapılış bu. Kurulum bu. Biraz hızlandırılmış yapalım 11. sıraya kadar. 12. sırayı dediğim gibi yine anlatarak yapalım. Bakın burada toplamda 11 sıra yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Burası da aynı şekilde 11 sıra zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hem 12. sırayı yapacağım hem de 12. sırada bir üst sıraya çıkış işlemimizi sizlere anlatacağım. Bunu dilediğiniz sırada yapabilirsiniz. 15 sırada yapabilirsiniz, 17 sırada yapabilirsiniz ya da 10 sıra yapabilirsiniz, 9 sıra yapabilirsiniz. Yani en ve boy olarak ayarlanabilir bir çanta ayarlaması sizin elinizde olan bir çanta. Ama ben şimdi burada 12. sırada bitireceğim. Yapmak istediğiniz sıra kadar yaparsınız. 12 sıra yapmak istiyorsanız benim gibi 11 sıra yapıp 12. de dönmeniz gerekecek. 10 sıra yapmak istiyorsanız 9 sıra bu şekilde yapıp 10. sırada dönmeniz gerekecek. 15 sıra yapmak istiyorsanız da 14 sıra bu şekilde yaparsınız. 15. sırada dönersiniz. Son sıranızı dönerken yapacaksınız. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi 12. sırada dönelim ve dönerken yapmamız gereken işlem. Şu yukarıdaki misinaya hiçbir şey takmadım. Bir tane 16 milimlik, 2 tane boru boncuk, bir tane de 14 milimlik boncuğumu hepsini aynı misinaya taktım. Ve burada diğer misinamı sadece 14 milimlik boncuğumdan geçiriyorum. Diğer boncukları araya katmıyorum. Kapattığımda bir üst sıraya geçmiş oluyorum. Bakın şöyle bir üst sıradayım. Bu boncuktayım. Buradan yeni bir sıra için kurulum yapacağım. Şöyle çevireceğim. Çantamızı da dikkat ettiyseniz büyükten küçük boncuğa doğru gittiğimiz için biraz şu şekilde ilerliyoruz. Artık bir üst sıradayım. Diğer sıramın kurulumunu yapabilirim. Diğer sıramın kurulumunu yaparken boncuklarımın hepsini bu kez dışarıda kalan, bakın içeride değil dışarıda kalan misinama taktım. Hangi boncuklardan taktım? Öncelikle 2 tane boru boncuk taktım. Bir tane 12 milimlik boncuğumdan taktım. Artık 12 milimlik boncuğa geçiş yapıyoruz. Yine 2 tane daha boru boncuk taktım. Yani sıralamamız bu arkadaşlar. Bir şey takmadığımız misinamızı yine şu 2 boru boncuğumuzdan geçiriyoruz çapraz bir şekilde. Yeni sıra başlangıçlarımızı bu şekilde yapacağız. Şöyle çektiğimde yeni sırama başlamış oluyorum. Peki nasıl ilerleyeceğim? Bu yeni sıramda ilerleme şeklim, bu aşağıdaki misinamı bir boncuk ileri alacağım. 14 milimliğimden. Pozisyonum bu olacak misinada ve yukarıdaki misinama boncuk takacağım. Aşağıdaki misinam sadece yürütme için kullanılacak. Artık boncuklarım bu sıramda hep yukarıdaki misinaya takılacak. Ve neler takacağım? Bir tane 12 milimlik, 2 tane boru boncuk takarak sıramı ilerleteceğim. Tabii ki yürüttüğüm misinamı 2 tane boru boncuğumdan geçiriyorum. Ve buraya bir sıra daha yapmış oluyorum. İlerlemelerimiz bu şekilde. Peki şimdi ne yapıyorum? Bir boncuk yine ileri alıyorum misinamı. Alttaki misinamı.
Bakın ileri aldım. Yukarıdaki misinaya bir tane 12 milimlik, 2 tane boru boncuk takıyorum. Boncuklarımı taktım. Normalde ne yapacağım? Yürüttüğüm misinamı boru boncuklarımdan geçireceğim. Fakat misinam az kaldığı için misinamı burada bağlamak istiyorum. Hiç boncuklardan geçmeye gerek yok. Misinanız azaldıysa misinanızı direkt bağlıyorsunuz. Misinama birkaç kez bağladıktan sonra diğer boncuklardan geçiriyorum. Kalın misina kullanırsanız boncukların arasından biraz zor geçirirsiniz. Bu düğümlemelerde size sıkıntı olur. Onu öncelikle söyleyeyim. Şöyle misinama birkaç boncuk geçirip öyle keseceğim. Hemen kesmeyeceğim. Misinamı kestim. Şimdi yeni misina takıyorum hemen. Yeni misina takarken de şöyle yapacağız. Şimdi bizim misinamız bitmeseydi şu yürüttüğüm misinamı sadece boru boncuklardan geçirip yukarıya verecektim. Yani şu boru boncukların iki tarafında da misinam olacaktı. Yani hangi pozisyonda olmam gerekiyorsa o pozisyona misinamı geri getiriyorum. Şöyle boru boncuklarımdan tekrar misina takacağım. Yani misinam bitmeseydi şu pozisyonda olacaktım. Aynı pozisyona misinamı geri getirdim mi? Getirdim. Sadece bu şekilde takmanız yeterli. Bir sonraki hamlem ne olacaktı? Bir boncuk öne alacaktım. Aşağıda kalan misinamı. Bu da hazır. Misinamı artık istediğim pozisyona getirdikten sonra yukarıda kalan misinama yine 12 milimliğimden ve boru boncuklarından takıp sıramı devam ettireceğim. Boncuklarımı taktım. Şu yürüttüğüm misinayı boru boncuklarımdan geçiriyorum. Ters yönde geçiriyorum. Ve çekiyorum. Ve diğer sıramı da oluşturmuş oluyorum. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Mesela şimdi ne yapacağım? Bir boncuk ileri alacağım. Bu aşağıdaki misinamı. Yukarıdaki misinama boncuklarımı taktım. Diğer misinamı çapraz geçiriyorum içinden. Boru boncuklarımdan sadece. Ve çekiyorum. Aşağıda kalan misina bir boncuk öne gelecek. Şöyle yapalım. Şimdi bu şekilde ilerleyecek sıralarımız. Şu son boncuğa kadar biraz hızlandırayım. Son boncukta tekrardan bitiş ve dönüş göstereyim. Artık son boncuktayız ve son boncuktayken sıramızın kapanışını yapacağız. Kapanış yaparken de hep üst taraftaki misinamıza boncuk takıp alt taraftakini yürütüyorduk. Şimdi burada kapanış yaparken yürüttüğümüz misinaya boncuk takacağız. Önce 2 adet boru boncuğumuzdan takıyoruz. Daha sonra da üstteki boncuğumuzdan takacağız. 12 milimlik olandan. Ve misinamızı 12 milimlik olandan takıyorum. Sadece. Yine çapraz bir şekilde geçirdim.
ve sıramı kapatıyorum. Üst sıraya geçmiş oldum. Sıra kapanışlarımız bu şekilde olacak. Yeni sıra başlangıcı yapalım hemen. Yeni sıra başlangıçlarımızda 2 adet boru boncuk takıyorum. 1 adet yine küçüğe doğru gittiğimiz için 10 milimlik boncuğumdan taktım. 2 adet tekrardan boru boncuk taktım. Boncuk takma sıralamamız bu şekilde olacak. 2 adet boru boncuk, 1 adet inci boncuk, 2 adet tekrardan boru boncuk ve üst sıraya başladığımız için boncuk derecemizi düşürüyoruz. Ve bağlamamızı da şu son 2 boru boncuğumuzdan yapıyoruz. Bu şekilde yeni sıraya başlangıç yapmış olduk. Şimdi normal sıramıza devam edebiliriz. Yeni sıra başlangıçlarımız bu şekilde bitişlerimizde. Yani sıra bitişleri ve başlangıçlarına dikkat ederseniz ortaları zaten aynı. Bir ön boncuğuma geçiş yapıyorum. Sıra başlangıcım sonrasında bir ön boncuğa geçiş yaptım. Bu misinayı artık yürütme için kullanacağım. Diğer misinayı boncuk takmak için kullanacağım. Ve sıramızın ortasında yaparken ne yapıyoruz? 1 adet 10 milimlik boncuğumdan taktım. Artık 10 milimliklerle devam ediyorum. 2 adet de boru boncuk taktım. Ve bu boru boncuklardan yürüttüğüm misinayı aşağıda kalan misinamı geçiriyorum. Karşı tarafa çapraz bir şekilde. Karşılıklı çektiğimde sıramı ilerletmiş oluyorum. Bir ön boncuğa tekrardan geçiş yapıyorum. Ve üstteki misinama boncuk takıyorum. Boncuklarımı taktıktan sonra gördüğünüz gibi 1 adet 10 milimlik 2 adet boru boncuk taktım. Ve boru boncuklarımdan yürüttüğüm misinamı çapraz bir şekilde geçiriyorum. Karşılıklı çekiyorum. Sıramı bu şekilde ilerletmiş olacağım. Yine son boncuğa kadar hızlandırılmış bir şekilde devam edelim. Ortası zaten aynı ve bu bizim son sıramız. Yine şurada bir sıra kapanışı beraber yapalım. Ve son boncuğa geçiş yaptım. Boncuklarımı da yürüttüğüm misinama taktım. Burada sıramın kapanışını yapacağım. Direkt bağlayacağım arkadaşlar. Çünkü 3 sıra şeklinde yapacağım ben. Bu sırayı istediğiniz kadar 4 sıra 5 sıra şeklinde uzatabilirsiniz. Yani videonun başında da söylediğim gibi çantanızın enini ve boyunu sizler ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi burada hemen bağlıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken konu kurulumu nasıl yaptığımız, sıraları nasıl kapattığımız, bir üst sıraya nasıl başladığımız ve sırayı nasıl ilerlettiğimiz. Dikkat etmeniz gereken 4 konu var. Yani bunları iyice anladıysanız çantayı çok rahat yaparsınız. Yapımı gerçekten çok basit ve çok kolay. Şimdi bu misinalarımı birkaç boncuk yürütüp koparayım, geleyim. Çantamızın bir yüzü hazır. Şimdi videoyu geri alarak aynısından bir tane daha yapalım. Bu çantayı şuralardan şöyle birleştireceğiz. Tabandan birleştireceğiz, yanlardan birleştireceğiz. Ya da şöyle göstereyim. Şöyle üst üste koyup çantamızı birleştireceğiz.
Aynısından bir tane daha yapalım. Birleştirme işlemi için tekrardan görüşelim. Birleştirme işlemi için hazırız. Birleştirme işlemi yaparken normalde çantalarımızı şöyle üst üste getirip bir kenardan başlayıp alt bölümünü de birleştirip yine diğer kenardan çıkacağız. O yüzden üstten başlayacağım. Biraz açık olarak göstereceğim. Çünkü birleştirme işleminin mantığını anlayabilin diye bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi şu üst taraftan başlıyorum. Misinamı şu kenardaki boru boncuklardan geçireceğim. Çantamın bir yüzünden başladım. Misinamı aşağıya doğru verdim. Şimdi yukarıdaki misinama boncuk takıyorum. Dikkat ederseniz 10 milimlik boncuğumdan taktım. Hangisine denk geliyorsa 10 milimlikten takacağız. Boncuğumu taktıktan sonra misinamın diğer ucunu da yine aşağıya doğru boru boncuğumdan geçiriyorum. Ve böylelikle birleştirmeye başlamış oldum. Ve hangi boncuğun hizasındaysak misinamıza o boncuktan takıyoruz. 12 milimliğin karşısındayım. 12 milimlik boncuk takacağım. Boncuğumu taktım. Şimdi burada arkadaşlar ben biraz daha kalıp gibi dursun diye düğümleme yöntemi kullanacağım. Çaprazlama yöntemi kullanmayacağım. Çantanın yapımında kullanmadık çünkü çantanın yapımında bu boru boncukları kullandığımız için boru boncuklar bize tekrar geçişe izin vermezdi. O yüzden çaprazlama yöntemi kullandık. Ama birleştirirken düğümleme yöntemini kullanabiliriz. Peki düğümleme yöntemi nedir? Diğer videolarımda çokça kez anlattım. Özellikle harf birleştirmelerinde, harf videolarımda mutlaka anlatıyorum. Aynı taraftaki misinayı, boncuğumun tarafındaki misinayı boncuğumdan geri geçiriyorum. Bakın aynı taraftaki misina. Burada bir baloncuk oluşturuyorum. Bu oluşturduğum baloncuktan da karşı tarafta boncuk takmadığım misinayı içinden geçiriyorum. Ve karşılıklı çektiğimde burada bir düğüm oluşuyor. Burada oluşan düğümü boncuğumun arasına çekiyorum. Bu şekilde birleştirmeyi yapmış oluyorum. Birleştirmeleri düğümleme yöntemiyle olacak. Tekrar anlatacağım size. Şimdi burada 12 milimliğin karşısına 12 milimlik attıktan sonra boru boncuklarımdan aşağıya 14 milimliklerin yanına ineceğim. Sağ taraftaki misinayı sağ boncuklarımdan, sol taraftaki misinayı sol boncuklarımdan aşağıya doğru indiriyorum. Artık 14 milimliğimin yanındayım. Ne yapacağım? 14 milimlik bir tane boncuk takacağım. Bu boncuğu sağ misinaya ya da sol misinaya takabilirsiniz. Fark etmez. Düğümleme yöntemiyle burayı birleştiriyorum. Aynı taraftaki misinayı boncuğumdan geçiriyorum. Ve burada bir baloncuk elde ediyorum. Bakın aynı taraftaki misina, diğer misina ile alakası yok. Şimdi diğer taraftaki misinayı alıyorum ve baloncuğumun içinden geçiriyorum. Çektim. Karşılıklı çektiğimde düğüm oluşuyor. Oluşan düğümü taktığım boncuğumun arasına çekiyorum. Şöyle biraz elimle yardım ediyorum ve arasına alıyorum. Birleştirme işlemimiz çantanın yapımından daha kolay. Mesela şimdi ne yapacağım? 16 milimliklerimin yanına ineceğim. Hemen iniyorum. Buraya da bir tane 16 milimlik boncuk taktım. Düğümleme yöntemiyle hemen düğümlüyorum. Aynı taraftaki misinayı boncuğumdan geçirdim. Burada bir baloncuk oluşturdum. Oluşan baloncuktan karşı taraftaki misinayı geçiriyorum. Aradan aldım. Ve çekiyorum. Düğümü boncuğumun arasına aldım. Kenar birleştirmemiz bu şekilde. Boru boncuklarımdan aşağıya indim. Hangi milimlik boncuğuma denk geldiysem o boncuktan takarak kenarımı birleştirdim. Kenar birleştirmem bu şekilde. Şimdi gelelim taban birleştirmemize. Şimdi taktığım son boncuktayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Çantamı şöyle ikiye katlıyorum. Çantamı ikiye katladığımda şu 16 milimliklerden birleştirme yapacağım. Taban birleştirmemi. Burada mantık şu olacak arkadaşlar. Şimdi şu karşılıklı denk gelen boncuklar var bakın. 12 sıra yapmıştım zaten. 12 tanesi de birbirinin üzerine denk geliyor. Karşılıklı denk gelen boncuklardan misinalarımı geçireceğim. Yine kenar birleştirmesi mantığı. Bir tane sağ taraftaki misinayı sağ boncuktan, sol taraftaki misinayı sol boncuktan geçirip araya bir tane 16 milimlik boncuk atacağım. Alt taban yapımım da bu şekilde
şekilde olacak. Şimdi sağ taraftaki misinamı sağdan geçiriyorum. Burada sadece boncukları kullanacağız. Bir tane diğerinden geçirdim. Bir tane de üstteki boncuktan geçiriyorum. Bakın şu boncuklardayım. Bu araya bir tane boncuk atıyorum. Hangisinden? 16 milimlikten tabii ki. Boncuğumu attım. Düğümleme yöntemini kullanıyorum. Baloncuğumu oluşturdum. Karşı taraftaki misinayı arasından geçirdim. Ve çekiyorum. Tabanımı birleştirmeye başlamış oldum. Mesela şimdi ne yapacağım? Ön boncuklara yine geçiş yapacağım. Bir tane çantamın diğer yüzünden, bir tane de üstteki yüzünden alıyorum. Ve bu araya bir tane boncuk atarak tabanımı birleştiriyorum. Boncuğum hazır. Baloncuk oluştu. Aradan geçirdik, çektik ve tabanımızı birleştirmiş olduk. Ön boncuklara tekrardan geçiş yapıyorum. Geçişim tamam. Boncuğum hazır. Ve birleştiriyorum. Bu şekilde ön boncuklara geçip aralara birer boncuk atarak şu son boncuklara kadar gelelim. Ben de biraz kamera arkası yapayım. Kenarı tekrardan birlikte birleştirelim. Tabanımızın birleştirmesini yaptık. Şöyle taban kısmımız hazır. Son boncuklara da geçişimi yaptım. Şimdi buradan bu kenarı da birleştireceğiz. Yine 16 milimlikte olduğum için 16 milimlik boncuğumu takıyorum. Düğümleme yöntemiyle bu 16 milimliklerle işimi bitiriyorum. 16 milimliklerle işim bitti. Şimdi burada boru boncuklardan yukarı 14 milimliklerimin yanına çıkış yapacağım. Diğer misinamı da diğer boncuklardan geçiriyorum. Artık iki taraftan da 14 milimliğimin yanındayım. Buraya bir tane 14 milimlik boncuk atıp birleştiriyorum. Boncuğum hazır. Düğümleme yöntemiyle burayı da birleştiriyorum. Hemen boru boncuklardan şunlardan yukarı 12 milimliğimin yanına çıkıyorum. Ve buraya bir tane 12 milimlik takıp birleştiriyorum. Ve son olarak 10 milimliklerimin yanına çıkacağım. Bir tane 10 milimlik atıp burayı da bağlıyorum. Birkaç kez bağladım. Birkaç boncuğumun da arasından geçirip misinalarımı koparacağım. Şöyle birkaç boncuk ilerlettim. Burada kesiyorum. Diğerini de aynı şekilde. Şimdi file çantamız hazır. Çok da güzel bir çanta bu arada. Burada şimdi sadece kulp kısmı kaldı. Birleştirmelerimiz tamam. Şöyle de göstereyim size. Bakın tabanı bu şekilde, ağzı biraz daha dar tabii ki tabana nazaran. Kulp kısmını yapacağız. Kulp kısmında bana gönderilen modelde 2 tane kulp vardı. Yani bir tane bu taraftan, bir tane diğer taraftan vardı. Ben de bana gönderilenler nasılsa o şekilde ilerleyeceğim. Tek kulp yapanlar için şöyle göstereyim size. Şurada birleştirmek için taktığımız boncuklar var ya. Bu boncukları kullanarak karşıdan karşıya kendinize tek bir kulp yapabilirsiniz. Ben şimdi 2 kulp yapacağım. Bir tarafını göstereceğim. Diğer tarafını da kamera arkası yapacağım. Diğer tarafını da kendiniz yapabilirsiniz. Hemen bir taraftan kulp yapımını gösterelim. Daha sonrasında kapanış yapalım. Kulp yapımımız 10 milimlik boncuklarla olacak.
Şimdi şu araya koyduğumuz boncuğu geçiyorum. Karşılıklı 12 tane boncuğumuz vardı biliyorsunuz. 12 boncuğumuzun 12.sinden giriş yapıyorum. Şöyle tek boncuğumdan girişimi yaptım. Aradaki boncuğu karıştırmıyorum. Aradaki boncuğu dediğim gibi tek kup yapmak isteyenler kullanabilirler. Biz ikişerli yapacağımız için şu boncuğu atlayıp şu boncuklara kup yapacağız. Bakın bu taraftaki kurpumuz için bu taraftaki boncuğu, diğer taraftaki kurup için diğer taraftaki boncuğu kullanacağız. Aradaki boncuğu atlayacağız. Şimdi karşılıklı misinamı taktıktan sonra misinamın bir tarafına bir boncuk, bir tarafına bir boncuk takıyorum. Şöyle birer tane boncuk attım. Misinalarımı birleştiriyorum. Şöyle uçlarını eşitledim. Uçlarını eşitlediğim misinamın ikisine birden boncuk takıyorum. 10 milimliklerden takıyorum. İkisine birden takıyorum bakın. Yani şöyle olacak kurpumuz. Biraz oynar bir kurp olsun diye direkt boncuklarımı takmadım. Birer tane boncuk atıp o şekilde yapmak istedim. Şimdi ben buna boncuklarımı takayım. Kaç tane taktığımı da size söyleyeceğim. Boncuklarımı takayım, geleyim hemen. Toplamda 30 boncuk taktım. Yani şu iki boncuğumu da sayıyorum. Bir de sonuna şöyle ayırdım ve 2 boncuk taktım. Sonlara ve başlara ayrı ayrı boncuk takıyorum ki kurpum oynar olabilsin diye. Toplamda 30 adet boncuk taktım. Aradaki birleştirdiğim boncuğumu bırakıyorum. Burada direkt bağlayacağım. Misinayı şöyle sadece bir taraftan verdim, boncuğumdan geçirdim. Burada bağlıyorum. Kup yapımı da çok kolay. Birkaç kez bağladıktan sonra misinalarımızı diğer boncuklardan geçirip o şekilde keselim. Ben de hemen kamera arkası kesip geliyorum. Bir tane kurpumuz hazır. Diğer kurpumuzu da şurada aradan bir tane boncuğumuzu atlıyoruz. Bakın şu boncukları atlayalım. Bu boncuklardan da diğer tarafın kurpunu yapalım. Gelelim. Daha sonrasında kapanışımızı yapalım. File çantamız hazır. Hemen kullandığımız boncuk adetlerine göz atalım. 16 milimliklerden başlayacağım. 37 adet 16 milimlik, 26 adet 14 milimlik, 26 adet 12 milimlik, 86 adet kurpuyla beraber tabii ki bu. 86 adet 10 milimlik, 156 adet boru boncuk kullanmışız. Çantanızı genişletir ya da uzatırsanız boncuk adetiniz değişir ve bu söylediğim boncuklardan biraz daha fazla elinizde bulundurun. Benimle aynı boyutlarda çanta yapacaksanız. Hemen boyutlarına da bakalım. Şöyle geniş olan yerinden 21 santim, dar olan yeri 14,5 santim. Boy olarak çantamız 12,5 santim. Aslında ideal çanta boyutlarında. Bu ince çantalar biraz da böyle çok kocaman olmuyor. Zaten şipşirin oluyorlar biliyorsunuz. Yine de tabii ki sizler boyutlarını değiştirebilirsiniz. Boncuk boyutlarınızı değiştirebilirsiniz. Bunun haricinde söylemek istediğim, şimdi bu çanta için çok fazla kalınlıkta misina ile yapamadık biliyorsunuz. 0,40 numarayla yaptık. Taşıyıcılığı azalacağı için çok büyük boyutlarda da tavsiyem değildir. Onu da söyleyeyim. Onun haricinde çanta gerçekten göz alıcı, çok şık. İsteyen takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Beni böyle modellerle tanıştırdıkları için, bana destek verdikleri için gerçekten her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sizler de beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.